Tekrar merhaba arkadaşlar. Şirinemizin yapımına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videomuzda saç yapımını ve şapkasını göstereceğim. Eğer vaktimiz sınırlı olmazsa elbisesini de bu videoda yaparız. Belki ikinci videoda sarkabilir. Şimdi ben saçları şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Gazal Baby Cotton kullandım ben. Siz isterseniz daha ince bir ip de tercih edebilirsiniz. Daha ince ip olursa biraz fazla ekmeniz gerekebilir sadece. Ben şöyle göstereyim. Yani şu boylarda şöyle ölçerek, şöyle göstereyim, ölçerek şu boylarda iplerimi kestim. Bunu bir kartona dolayarak yapabilirsiniz. Ben elimle şimdilik idareten kestim size göstermek adına. Şimdi şu şekilde ben şöyle göstereceğim size. Kaşların hemen bir üst sırasından başlıyorum. Ben şu kısımlara ekmedim. Yani gerek duymadım. Sadece şu kısmına saç ektim. Şuradan gösterebilirim. Şu şekilde şu kısımlar açık. Zaten bu şu şekilde kapattığı için hani çok da gerek kalmıyor ki daha fazla yaparsam çok fazla kabarık bir saç oluşacaktı. Ama buradaki bu bombeliği vermek için de buraya fazla ekmem gerekiyordu. Şimdi şöyle bir parçasını ben göstereyim istiyorum. Dediğim gibi şöyle kaşların bir üst sırasına. Buradan şu şekilde. Yani bu taraftan değil bu taraftan batıyorum. Şu şekilde alıyorum. Şöyle bu şekilde sırayla dönerekten saçlarıma ekiyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Alıyorum. Buradan çıkarıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde sıkılıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şu kısma şöyle şu kısmına saçlarımızı ekelim. Nasıl şekil verdiğimizi yine göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi ben saçımı ektim şu şekilde. Fazlalığını kestim. Şöyle göstereyim. Şu kısmı ve şu orta kısmını kestim. Şimdi şuradan şöyle ben bir parçasını ayırdım önden. Bu arkadaşlar daha sık olmasını isterseniz saçların buraya da ekebilirsiniz. Arkası daha dolgun dursun isterseniz ben yeterli gördüm. Şu şekilde şu bir kısmını alıyorum ben buradan. Şu şekilde yerleştiriyorum. Burada şu şekilde düzeltiyorum saçlarımı. Şöyle şu noktadan. Şu şekilde. Zaten bunu şu şekilde biraz yatıştıracağız daha sonra. Şöyle küçük düzenlemeler yapıyoruz. Şu şekilde tutuyorum. Şu şekilde iğneme ip geçirdim. Bunu buradan herhangi bir yerden alıyorum ve saçımın düzgün bir yerden çıkmaya çalışıyorum. Şu şekilde aradan çıktım. Burada dikkat edelim saçları dikmeyelim fazlalığını. Hemen bunun bu tarafından bu saçları içine alacak şekilde şu şekilde yapıyorum. Burada geçmeyecek çünkü düğüm olmak üzere. Şimdi bu şekilde ama burada yine düzenlememizi yapalım. Çünkü direkt çekersek tam oturmayabilir saçlarımız. Şöyle. Bunu istediğimiz gibi elimizde şu şekilde düzenleriz.
Ama bir iki kez geçirsek yeterli. Zaten bir defa bile yeterli olur. Ben diğerinde saçlarını biraz daha gür yapmıştım. Bunda biraz daha az yaptım. Bu yeterlidir zaten. Buradan ipimizi keseceğiz. Şu şekilde saçımızı oluşturduk. Burayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi şapkamızı örelim. Sonra şapkamızı dikelim. Evet arkadaşlar. Şapkamız için beyaz ipimizi aldık. Yine her zamanki gibi sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halka içine bir, iki, üç, 4, 5, 6. Sihirli halka içine 6 sık iğne yaptım. Burayı hemen şu şekilde kapatıyorum. İkinci sırama geçiyorum. Burada bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu şekilde bir sık iğne, bir arttırma yaptım 3 defa. Toplam 9 sık iğnemiz oldu bu sırada. Şimdi bir diğer sıraya geçiyorum. 1, 2, 2 sık iğne, bir arttırma. Biraz daha odaklamaya çalışayım. Bir, iki sık iğne, bir arttırma, bir, iki sık iğne, bir arttırma. 2 sık iğne, bir arttırmayı yaptım. Şu an burada toplamda 12 sık iğnemiz var bu sıramızda. Ben hemen işaretleyicimi buradan alacağım. Buraya yerleştiriyorum. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne, bir arttırma. 1, 2, 3 sık iğne, bir arttırma. Bir, iki, üç sık iğne, bir arttırma. Yine işaretleyicimi buradan alıyorum. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir arttırma.
1 2 3 4 sık iğne, bir artırma, 1 2 3 4 sık iğne, bir artırma. 4 sık iğne, bir artırma yaptık arkadaşlar. Şu an 18 sık iğnemiz var. Bu sırada hemen yine ben işaretleyicimi alacağım buradan. Buraya alıyorum işaretleyicimi. Şimdi buradan sonra eksiltme artırma yapmıyoruz. Toplam 3 sıra 18 sık iğne örüyoruz. 3 sıra yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 3 sıra düz ördüm. Geldim buraya. İşaretleyicimi bu tarafa aldım. Şimdi buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Geldim. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım ve bir artırma yapıyorum. Bu sıramızda şu an 21 sık iğnemiz var. Hemen işaretleyicimi alıyorum. Bu tarafa geçiriyorum. Burada tekrar artırmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Hemen bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Yine işaretleyicimi alıyorum. Hemen buraya geçiriyorum. Şu an 6 sık iğne, bir artırma yaptık. 24 sık iğne oldu. Şimdi tekrar artırmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Hemen bir artırma yapıyorum ve buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Bir arttırma yapıyorum
Bir arttırma yaptım. Şu an 7 sık iğne bir arttırmayla toplam 27 sık iğnemiz oldu. Ben tekrar işaretleyicimi alıyorum. Bu sırada da yine artırmaya devam ediyorum. Aynı sıradan 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Hemen bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Hemen bir artırma yapıyorum. Ve buradan tekrar buradan devam ediyorum. 1 sık iğne, 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Bir artırma yaptım. Şu an toplamda 30 sık iğnemiz var bu sıramızda. Şimdi tekrar artırma yapacağız arkadaşlar, ama farklı bir artırma yapacağız. Burada artırmalarımız değişiyor. Şimdi buradan başlıyorum. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Son olarak 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane artırma yaptım. Bu sıramızda 4 sık iğne, bir arttırma yaptık 6 defa. Böylece toplamda 36 sık iğnemiz oldu. Şimdi son bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne, bir artırma yapıyorum. Aynen devam ediyorum. 1 2 3
4, 5. 5 sık iğne, bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir artırma ve son olarak devam ediyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir artırma. 5 sık iğne bir artırmayla tamamladım arkadaşlar. Şu an toplamda 42 sık iğnemiz var burada. Tekrar ben işaretleyicimi buradan alıyorum. Şimdi buradan ben hiçbir şey yapmıyorum. Hani eksiltme artırma yapmıyorum. Düz bir şekilde öreceğim. Toplam 3 sıra. Yani 3 sıra toplam 42 sık iğne olarak toplam 3 sıra öreceğiz ve şapkamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra dikimini göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada şapkamızı bitirdik. Şurada ilmek kaydırmayla sabitledim ben. Hemen buradan ben şu şekilde buradan geçiriyorum. Şöyle daha güzel bir görüntü olsun. Bunu şu şekilde kafamıza şöyle yerleştiriyoruz. Ve buradan ilmek aralarından batarak, hatta ben genelde bir üst sırayı kullanıyorum bazen. Çünkü burada dikmek, hani her ilmeğe batma gibi bir şansımız yok. Çok zorlar bizi. Ha, batabiliriz ama çok zorlar. Çok da gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir iki tur dönersek mesela bu turda buralara battık. İkinci de şuralara batarız. Basmadığımız noktalara. Burada kafaya battığımız için dikmek biraz zorlayabiliyor. Şu saçlar da var arada. Ve saçları dikmemeye çalışıyoruz şu şekilde. Şu ipin arasına takılıyor bazen. Ben size püf noktalarını anlatıyorum arkadaşlar. Mesela dediğim gibi şu noktayı dikmemiştik. Burada biten noktadan şu noktaya geçiş yapabiliriz. Şöyle. Ama bence şapkada hani ne kadar az dikiş o kadar iyidir. Çünkü dikiş çok olduğu zaman görüntü de bozulabiliyor. Şimdi arkadaşlar şunu göstereceğim size. Şu şekilde ben şöyle kafamızın önünü düşünelim. Buraları düzeltiriz sonra yine. Şimdi burada şu kıvrımı önden alıyorum şu şekilde. Tam öne denkleyerek. Şuradan çıkıyorum mesela. Şunu denkledim. Denk gelen kısma şu şekilde battım. Birkaç ilmek ileriden çıktım. Hemen yine bakıyorum. Şuradan batıyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Şimdi burada
şu şekilde çektiğimizde, bak onu düzelterek yapacağız. Şu şekilde şapkanın kıvrımı oluşuyor. Bunu birkaç kez daha bu şekilde gidip gelebiliriz, sağlam olsun. Evet. Ben buradan mesela buraya isterseniz hani biraz elyaf da koyabilirsiniz. Ben şu aralardan sonradan hani daha düzgün durması için diktim. Sonradan şu aralardan biraz yerleştirdim ve bir kat daha geçtim. Buradan arkadaşlar siz de o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz hiç doldurmadan bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şunları düzelteceğiz. Hani şu şekilde iğnemizle yerleştireceğiz hepsini. Daha güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kafayı bitirdikten sonra kesinlikle dikmiyoruz. Gövdeye dikmiyoruz yani. Çünkü önce elbisesini öreceğiz. Daha sonra kafayı, hani elbiseyi giydirdikten sonra kafayı gövdeye dikeceğiz. Çünkü kafadan geçmez elbisemiz. Hani o şekilde tasarlamadım. Kafamız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Gayet sevimli olduğunu düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda da arkadaşlar elbisemizi örelim. Topuklarımızı yaparız. Ve kafamızı diker. Böylece şirinemizi bitirmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.